Patates püresiyle hazırlamış olduğum çıtır kalplerim hazır. Bu şekilde ortasına da kendi yapmış olduğum tarifim var. Videosu izleyebilirsiniz. Ketçabımı bıraktım. Bakar mısınız şu güzelliğe? Patates püresiyle hazırlamış olduğum çıtır kalplerim bitti. Bakar mısınız? Şu çıtır çıtır şu güzelliğe. 4 patatesle bir servis tabağı tam 40 adet kalbimiz çıkıyor. Bu güzel tarifimi sevgililer gününde sizlere hediye ediyorum. Kalbimle sizlere sevgi gönderiyorum. Hepinize afiyet olsun. Şu çıtırlığı görüyor musunuz arkadaşlar? Merhaba arkadaşlar. Servi'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere 4 patatesli çok güzel bir tarifim var. Öncelikle patateslerimizi, kabuklarını soyduk patatesimizi. Şöyle doğruyoruz ve tuzlu suda haşlıyoruz. Doğramış olduğumuz patateslerimizi suya ilave ediyoruz. Tuz ilave ediyoruz. Yumuşayıncaya kadar patateslerimizin pişmesini bekliyoruz. Tuzu ilave ediyorum tekrar. Bakın patateslerimi çok haşladım. Çünkü pürüzsüz olmasını istiyorum. Şu şekilde bakın buharı daha üzerinden çıkmadan yaparsanız patatesiniz hemen püre haline gelir. Soğuyunca bunu püre haline getirmek zordur. Şu şekilde kolaycacık bakın hemen ezildi. Böyle pürüzsüz bakın çok güzel bir patatesimiz oldu. Şimdi içerisine 1 2 3 4 5 tam 6 ölçüden nişastası koyuyorum. Eğer glutensiz istiyorsanız mısır nişastası koyun. O zaman patateste gluten yok, mısırda da gluten yok. Glutensiz olmuş olur. Şimdi nişastayı ben güzelce patatesime yedireceğim. Şimdi kapta iyi yoğuramadım. Masama aldım. Burada nişastayı patatesimi güzelce şu şekilde yediriyorum bakın. Pürüzsüz olması için. Bu şekilde yaparsanız bakın çok güzel pamuk gibi oldu. Şimdi bunu ikiye böleceğim. Merdane ile açacağım. Hazırlamış olduğum malzeme şöyle ikiye böldüm. 2 kere de açacağım arkadaşlar. Bir tanesini alıyorum. Bir diğeri şöyle. İnceltiyorum. Tabii bu ölçüyü siz dilediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Çok da ince olmasın, kopar. Kalınlığı size göstermek istiyorum şimdi. Böyle. Kalınlık bu. Kurabiye kalp şeklinde kalıbım var. Onu yağa batırdım. Ve kalpler yapıyorum. Bakın. Bunu direkt böyle alıp bu şekilde ocağa atabilirsiniz. Veya hepsini birlikte böyle şekil verdikten sonra kenarları çıkarabilirsiniz. Ben de önce şöyle yapıyorum. Bakın ne kadar güzel çıkıyor. Burada önemli olan püf nokta patatesimizin iyi haşlanıp pürüzsüz bir kıvam almasını sağlayın. Kalan hamurları tekrar yoğuracağım ve tekrar şekil vereceğim. Önce kalplerimi hazırlıyorum. Daha sonra kızartma olayını başlayacağım. Olay bu. Bakın ne kadar güzel kalplerimiz oldu. Şimdi şu aradakileri çıkarıyoruz. Tekrar yoğuracağız. Yağımızın mutlaka çok iyi ısınmış olması gerekiyor. Vermiş olduğum ölçüden
40 adet kalbim çıktı bu şekilde. Yağlı kağıda aldım. Şimdi yağım iyice ısındıktan sonra içerisine atarak kızartacağım. Hazırlamış olduğum patateslerim kızarmaya gidiyor. Isınan yağımızı biraz şöyle tuz atıyoruz. Ve ısındığını anlıyoruz bakın. Şu şekilde yavaş yavaş patateslerimizi bırakıyoruz. Üst üste gelmemesine özen gösterelim. Tavayı doldurmayın. Size önerim bu yönde. Bakın, tavayı az koyarsanız ne güzel kabardılar. Bakın ne kadar güzel kabardılar. Tavayı az malzeme koyarsanız daha güzel kabarıyor. Size önerim bu yönde. Şu kızaranları alıyorum. Bakın ne kadar güzel oldu. Kabardılar. Puf puf. Tavayı çok doldurursanız bu kabarma olayı olmuyor. Şimdi ikinci tavayı. Bakar mısınız şimdi şu güzelliğe, şu pufitikliğe. Bir kızartma işlemi devam ediyor. Şimdi arkadaşlar biraz ılıyınca size ben doku testine geçiyorum. Bakın. Şöyle göstereyim. Ne kadar güzel oldu. Arkadaşlar bunu mutlaka yapın. Bu süper bir şey. Hepinize afiyet olsun. Şu çıtırlığı görüyor musunuz arkadaşlar? İşte bu. Arkadaşlar ben pişirirken birkaç tanesini yedik eşimle. Servis tabağında eksik olabilir. Şu çıtırlığı görüyor musunuz? Patates püresiyle hazırlamış olduğum çıtır kalplerim hazır. Bu şekilde ortasına da kendi yapmış olduğum tarifim var. Videosu izleyebilirsiniz. Ketçabımı bıraktım. Bakar mısınız şu güzelliğe? Sıcak sıcak tüketilirse daha güzel oluyor. Eğer videomu beğendiyseniz ve hala abone değilseniz lütfen Selvi'nin mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Bu güzel kalpleri lütfen siz de deneyin.